Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yağ çekmeyen, pofitlik, çok lezzetli ve yumuşacık pişi tarifi. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli tarifin yapım aşamalarına geçelim. Hemen hamuru yoğurarak başlayalım. Evimizdeki klasik bardaklarla 200 milimlik 2 su bardağı ılık suyu kabımın içine alıyorum. 1 paket 10 gramlık kuru maya ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığını çok doldurmadan tuz. Öncelikle maya eriyene kadar güzelce çırpıyorum. Unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Ortalama 5 su bardağı kadar un ilavesi yaptım. Sizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir. Lütfen elinize yapışmayan böyle hafif yumuşak bir hamur elde edin. Yumuşak olması çok önemli. Bu esnada eğer yumuşak hamurunuzu yoğurursanız daha yumuşak bir pişileriniz olacaktır. Lütfen bu aşamaya dikkat edin. Sizde farklılık gösterebilir un miktarı. Öncelikle spatula ile hamurumu toparlıyorum. Daha sonra benim gibi böyle sizler de ununuzu yavaşça katın. Yavaş yavaş katıp spatulayı çıkartıyorum. Elime yapıştığını gördükçe hafif un serpip hamurumu yoğuruyorum. Hamurunuzu en az şöyle 2-3 dakika güzelce yoğurun. Aynen bu şekilde olduğunca yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Üzerini streç filmle kapatıp hamuru 2 kat olana kadar yarım saat 45 dakika mayalandırıyorum. Hamur gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Streç filmi açıp masamın üzerine bir miktar un serpiyorum ve hamuru masanın üzerine alıyorum. Uzun şerit haline getirip bezeler koparıyorum. Ortalama bir mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım. Bu şekilde kesin, sonra eşitlersiniz. Büyük küçük şeklinde artık eliniz aldığında zaten anlarsınız. Tekrar un serpip kopardığım hamurları beze haline getirip kenara alıyorum. Pürüzsüz bir hamur olmasına özen gösterin arkadaşlar. Bu esnada elinize yapıştıkça hafif un serpin. Bu esnada herhangi bir bardakla falan kesmeye gerek yok ya da bir kalıp kullanmaya. Eğer pürüzsüz bir hamur elde ederseniz gayet güzel pişileriniz olacaktır. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini örtüp yarım saat bu şekilde böyle mayalandırıyoruz. Bu önemli bir püf nokta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. İsterseniz benim gibi böyle parmağınızla şekil verebilirsiniz. Hiç böyle herhangi bir kalıp bir şey kullanmanıza gerek yok. Hafif elimle açıyorum. Hatta bunu yapmanıza bile gerek yok. Gayet güzel bir şekilde yuvarlak oluyor. Birazcık elime una buluyorum ki yapışmaması için. Çünkü yumuşak bir hamur olduğunca. İster böyle benim gibi parmağınızla ya da bir oklava yardımıyla da yuvarlayabilirsiniz. Her ikisi de gayet pratik ve kolay oluyor. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben size her iki yöntemi de göstermek istedim.
Bütün hamurlar bitene kadar aynı şekilde yapıp bitirdim. Biraz oklavayla, birazcık da parmağımla hızlı bir şekilde böyle çevirerek gayet güzel yuvarlaklar hazırlayabilirsiniz. Tüm hamurlarımı yapıp bitirdim. Artık kızartma işlemine geçebiliriz. 2 su bardağı sıvı yağını tavamın içerisine alıp güzelce ısıttım. Pişileri yağın içerisine bırakıyorum. Ocağınızın altını ne yüksek ne de çok kısın. Eğer çok yüksek açarsanız içi çiğ kalacaktır. Çok kısarsanız da yağ çekecektir. Orta ateşten biraz daha yüksekte pişirebilirsiniz. Ben dörtlü ocağımın en büyüğünün orta ateşinden biraz yüksekte kızarttım. Hamurların daha güzel kabarması için bir kaşıkla hamurların üzerine yağ döküyorum. Eğer ki yağı daha fazla kullanırsanız bu işlemi yapmanıza gerek yok ama muhakkak yağınız hamurların yarısına kadar gelmesi gerekiyor. Yoksa yan kısımları beyaz kalacaktır ve güzel kızarmayacaktır. Ya da benim gibi bu şekilde kaşıkla az az hamurların üzerine dökebilirsiniz. Kızaran hamurları çevirip diğer tarafını aynı şekilde pişiriyorum. Gayet güzel bir şekilde kabardı gördüğünüz gibi. Çok da lezzetli. Kesinlikle yağ da çekmiyor. Koyduğum yağı aynı şekilde hepsini aldım inanın ki. Hafif dışında yağ oluyor ama içine hiçbir şekilde yağ çekmiyor. Şöyle yakından da sizlere ayrıntılı gösteriyorum. Hemen arka tarafa servis tabağına kızaran pişilerimi alıyorum. Tüm hamurları da aynı şekilde kızartıp bitireceğim. Bu artık sonuncu pişiler. Bunları da alıp sunuma geçiyorum. Gayet hızlı ve güzel bir şekilde kızarıyor. Bu lezzetli, güzel pişileri muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer ki beğendiyseniz videonun yorum kısmına her zaman söylediğim gibi 1'den 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Böyle elime alıp sıkıyorum ama kusuruma bakmayın, sizlere ayrıntılı göstermek için ne kadar elimde sıkarsam sıkayım hamur gene şeklini alıyor gördüğünüz gibi. İçi de hiçbir şekilde yağ çekmiyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle hafta sonu kahvaltılarına çok yakışacak. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.